Hayatında büyük bir dönüşüm ya da kuantum sıçraması yaşamayı arzuluyorsan, bunu başlatacak güç aslında içinde yatıyor. Nörobilim, kuantum fiziği ve meditasyon alanındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Joe Dispenza, zihninle bedenin arasındaki derin bağlantıyı ve bilincinin kuantum alan denilen sonsuz olasılıklar denizine etkisini vurgular. Dispenza'ya göre gerçek değişim dış koşullardan değil, iç dünyandan başlar. Düşüncelerin ve duyguların yaşam deneyimlerinin temelini oluşturur. Bu bilinçle kendi gerçeğini bilinçli yaratım yoluyla şekillendirebilir. Yani düşünce ve duygularını bilinçli kullanarak yeni bir yaşam yolu çizebilirsin. Burada geçirdiğin her saniye kendine yatırım yaptığın bir an demek. İzlerken aklına takılan soruları ya da hissettiğin ilhamı yorumlarda benimle paylaş ki birlikte büyüyelim. Henüz abone değilsen hemen şimdi butona tıklayarak aramıza katıl, çünkü her yeni videoda seni güçlendirecek yepyeni içgörüler bekliyor olacak. Ekrana biraz daha yaklaş, çünkü şimdi Joe Dispenza'nın öğretilerinden süzülmüş 5 adımlık bir yol haritasını seninle paylaşıyorum. Bu video boyunca her adımı sade ama derin bir dille işleyecek, seni köklü bir dönüşüme hazırlayacağım. Her bölüm içindeki ateşi harlayacak, cesaretini tazeleyecek ve umut dozunu zirveye taşıyacak şekilde kurgulandı. Başlıklar ekranda belirdikçe notlarını al, arkanı yasla ve kendi içindeki sınırsız gücü keşfetmeye hazır ol. Adım 1. İç dünyanı keşfet ve farkındalık kazan. Öncelikle yargısız bir gözle içine bakıp anda kalarak kendini gözlemlemeyi öğren. Böylece yeni bir varoluş haline geçmek için gereken içgörüleri toplayabilirsin. Dönüşümün ilk adımı kendini tanımak ve farkındalık geliştirmektir. Günlük yaşamında otomatik hale gelmiş düşünce ve duygularına bir adım dışarıdan bakmayı öğren. Sabah uyandığın andan itibaren zihninden geçen düşünceleri, hissettiğin duyguları ve bunların bedeninde yarattığı hisleri gözlemle. Sanki kendini izleyen meraklı bir seyirci ol. Hangi düşünceler gün içinde sürekli zihnini meşgul ediyor? Hangi duygular seni aşağı çekiyor veya motive ediyor? Bu alışkanlık haline gelmiş düşünce ve duyguları fark etmek, değişimin kapısını aralayan ilk adımdır. Yargılama ya da kendini eleştirme tuzağına düşmeden sadece gözlemleyerek başla. Örneğin bir anda kendini eski bir öfke ya da kaygı döngüsüne girmiş bulursan, bunu fark et ve bu duygunun nereden geldiğine merakla bak. Zihninde dönen düşünceler ile kalbindeki hisler varoluş halini oluşturur. Bilimsel ve spiritüel bakış açıları birleştiğinde görülür ki, dış dünyan büyük ölçüde bu iç halin bir yansımasıdır. Dispenza bu noktada, nasıl düşündüğün ve nasıl hissettiğin varoluş halini yaratır. Kuantum alanda ne istediğimize değil, o an kim olduğumuza yanıt verir diye vurgular. Yani sürekli kaygılı ve umutsuz bir ruh halindeysen, hayatına benzer deneyimleri çekmen olasıdır. Buna karşın zihin beden farkındalığı geliştirip içindeki enerjiyi değiştirirsen yaşamın da değişmeye başlar. Hiç kimse enerjisini değiştirmeden hayatını değiştiremez. Enerjini değiştirdiğinde hayatını da değiştirmiş olursun. Bu nedenle ilk adım olarak içine dönüp hangi düşünce ve duyguların seni şekillendirdiğini dürüstçe gör. Bu farkındalık dönüşüm yolculuğunun sağlam temelini atacaktır. Adım 2. Eski benliğini bırak, yeni bir niyet belirle. Hayatında yeni bir sayfa açmak istiyorsan, önce seni geride tutan eski benliğini ve alışkanlıklarını geride bırakmalısın. Geçmişte yaşadığın olumsuz deneyimlerin duygusal yükünü taşımaya devam ettikçe, geleceğini yaratırken hep geçmişin filtrelerini kullanırsın. Dispenza'nın dediği gibi, geçmişinde yaşamaya devam ederken yeni bir gelecek yaratamazsın.
Bu basitçe imkansızdır. Bu adım, geçmişin zincirlerini çözmek ve eski kimliğini tanımlayan inançları sorgulamaktan geçer. Artık sana hizmet etmeyen düşünce kalıplarını ve ben buyum dediğin sınırlayıcı hikayeleri bırakmaya niyet et. Örneğin, kendini sürekli hasta ya da şanssız biri olarak görüyorsan, bu tanımı geride bırakma zamanı geldi. Eski benliğin programlarından fişi çekerek kendini şimdiki ana getir. Bu süreç bazen rahatsız edici olabilir, çünkü bilinmez olana adım atmak, konfor alanından çıkmak demektir. Yeni bir seçim yapmaya karar verdiğin anda konforsuzluk hissetmen çok normaldir. Dispenza, farklı bir seçim yapmaya karar verdiğin anda rahatsız olmaya hazırlıklı ol diyerek bu noktayı vurgular. Bu rahatsızlık, değişimin gerçekleştiğinin bir işaretidir. Eski alışkanlıkların kırıldığı anlarda bedenin ve zihnin geçici bir bocalama yaşayabilir. Böyle anlarda cesaretini kaybetmek yerine bunun büyümenin doğal bir parçası olduğunu kendine hatırlat. Unutma, konfor alanının dışında dönüşüm başlar. Eski benliğini bırakarak adım attığın bu boşlukta şimdi yeni bir tohumu, yani niyetini ekme vakti. Neyi değiştirmek ya da hayatında neyi yaratmak istediğini tam bir netlikle belirle. Dispenza, niyeti ne istediğin konusunda netleşmek olarak tanımlar. Bu adımda hedefinin ya da arzuladığın değişimin mümkün olduğunca belirgin ve odaklı olmasına dikkat et. Belirsiz bir istek, evrende zayıf bir sinyal gibidir. Oysa net bir niyet güçlü bir lazer ışınına benzer, enerjini tek bir noktada yoğunlaştırır. Örneğin, daha mutlu olmak istiyorum genel bir arzudur. Bunun yerine, her sabah enerjik ve heyecan dolu uyanmak istiyorum diye niyet edersen, hem zihnine hem de kuantum alana daha kesin bir komut vermiş olursun. Yeni niyetini belirlerken kendine şu soruları sor. Nasıl bir insan olmak istiyorum? Hayatımda tam olarak neyi deneyimlemek istiyorum? Bu sorulara içtenlikle verdiğin yanıtlar, dönüşmek istediğin yönü netleştirecektir. Artık eski sen yerini yaratmaya niyet ettiği yeni vizyona bırakıyor. Bu niyet, önündeki yol haritası ve aynı zamanda kuantum alana gönderdiğin bir sipariş gibidir. Adım 3. Yüksek duygularla hayalini besle. Bir önceki adımda belirlediğin niyet, toprakta ekili bir tohum gibidir. Şimdi bu tohumu büyütmek için onu duygularınla beslemen gerekiyor. Yüksek duygular, yani sevgi, neşe, ilham, huzur ve minnettarlık gibi pozitif ve güçlü titreşime sahip duygular, bilinçli yaratım sürecinin suyudur, güneşidir. Dispenza'nın öğretisinde dönüşüm formülü net. Bir niyeti, zihinsel odak, alıp ona yükselmiş bir duygu, kalpten gelen coşku, eklediğinde yeni bir varoluş haline geçersin. Yani sadece ne istediğini düşünmekle kalmayıp onu şimdiden yüreğinde hissederek yaşamaya başlamalısın. Böylece bedenin ve bilinçaltın, arzuladığın geleceğin adeta provasını yapmaya başlar. Hayalini gerçekleştirmenin en güçlü yolu, onun duygusunu şimdi deneyimlemektir. Örneğin, hayatına bolluk çekmek istiyorsan, kendini zaten bolluk içinde hisset. Şükran duy, paylaşmanın sevincini hisset. Şifa bulmak istiyorsan, zaten şifaya kavuşmuş biri olmanın huzurunu ve minnettarlığını içinde büyüt. Minnettarlık özellikle çok güçlü bir yaratım duygusudur. Çünkü evrene istediğim şeye zaten sahibim mesajı gönderir. Dispenza der ki, minnettarlık almanın en üst halidir. Yani şimdiden şükran duymaya başladığında, yaratım sürecinde almaya hazır hale gelirsin. Gerçekten de istediğin hayatı yaratmak için önce o hayatın duygusunu hissetmen gerekir. Arzuladığın hayatı yaratmak için o hayat gerçekleşmiş gibi şimdiden minnettar hissetmelisin diye açıklar Dispenza.
Bu, evrensel bir yasa gibidir. Kendini yeni gerçekliğinin frekansını ayarlarsan, kuantum alanında o gerçeği kendine yaklaştırırsın. Bilimsel araştırmalar, sevgi ve minnettarlık gibi olumlu duyguların bedeninde, hormon seviyelerinden gen ifadesine kadar olumlu biyolojik değişimler başlattığını da gösterir. Yani yüksek duygular sadece ruh halini değil, beden sağlığını ve enerjini de dönüştürerek seni hedefine yaklaştırır. Bu adımı günlük pratiğe dönüştürmek için her gün biraz zaman ayır ve belirlediğin niyeti kalbinde canlandır. Gözlerini kapatıp niyetin gerçekleştiğinde hissedeceğin sevinci, huzuru detaylarıyla hayal et. Belki de yıllardır hayalini kurduğun işi yaparken hissettiğin tatmin duygusu, belki sağlığına kavuştuğunda hissedeceğin özgürlük. Bu duyguları şimdiden yaşamaya başla. Böylece içinde hem zihinsel hem duygusal düzeyde yeni bir benlik durumu yaratmış olacaksın. Unutma, dış dünyada görmek istediğin değişimi önce iç dünyanda yaratmalısın. Niyet, yüksek duygu birleşimi içinde öyle güçlü bir manyetik alan oluşturur ki, kuantum alan bu yeni sene uygun olasılıkları hayatına çekmeye başlar. Bu süreçte kendini kandırıyor gibi hissetme. Aksine, olmasını istediğin geleceğin provasını yapıyor ve bilinçaltını o gerçeğe hazırlıyorsun. Hayalinin duygusunu yaşamak, hayalini gerçeğe dönüştürmenin sırrıdır. Adım 4. Meditasyonla kuantum alana bağlan. Derin meditasyon hallerinde zihnini bedeninin ve çevrenin ötesine taşıyarak enerji merkezini hizala. Böylece kendini evrenin kuantum alanıyla bağlanmış sonsuz olasılıklara açık bir halde bulacaksın. Şimdiye kadar içsel hazırlıklarını yaptın. Kim olduğunu fark ettin, eski benliğini geride bırakıp yeni bir niyet belirledin ve o niyeti yüksek duygularla beslemeye başladın. Sıradaki adım, bu yeni enerji halini kuantum alana bağlamak ve niyetini adeta evrene iletmektir. Kuantum alan, tüm olasılıkların mevcut olduğu, görünmeyen bir bilgi ve enerji alanı olarak düşünülebilir. Bu alana erişmenin en etkili yolu meditasyondan geçer. Meditasyon, dikkatini dış dünyadan çekip tamamen içe yönelttiğin, zihnin dalgalanmalarını sakinleştirip derin bir farkındalığa ulaştığın uygulamadır. Dispenza'nın yaklaşımında meditasyon sadece rahatlamak için değil, aynı zamanda kuantum düzeyde yaratım yapmak için bir araçtır. Gözlerini kapatıp bedeninin, kimliğinin, zamanın ötesine geçtiğinde, tüm dikkatin şu anın sonsuzluğunda toplandığında ne olur? Artık eski hikayelerin, kısıtlayıcı inançların ötesinde saf bir olasılıklar alanıyla baş başasındır. Bu derin içsel duruma geçtiğinde beyin dalgaların yavaşlar ve kalp ritmin uyumlanır. Zihnin ve bedenin bir koherans içine girer. İşte bu anda belirlediğin niyeti ve hissettiğin yüksek duyguları kuantum alana projekte edebilirsin. Adeta radyo vericisi gibi kendi frekansını evrene yayarsın. Dispenza, meditasyon sırasında kişi kendi iç dünyasında değişim yaratabildiğinde bedeninin ve beyninin sanki o niyet edilen gelecek şu anda gerçekmiş gibi tepki verdiğini keşfetmiştir. Araştırmalarında sadece bir haftalık yoğun meditasyon pratiğiyle katılımcıların bedenlerinde çarpıcı biyolojik değişimler gözlemlenmiştir. Örneğin, yeni başlayan meditasyon uygulayıcılarının kalp ritminde 200%'yi aşan bir iyileşme görülmüş, hücreler binlerce farklı biyokimyasal değişim üreterek sanki bambaşka bir hayata geçmiş gibi tepki vermeye başlamıştır. Meditasyon yaparken kendini hiçlik ya da saf bilinç olarak deneyimlemeye çalış. Dikkatini nefesine, kalp atışına ya da sadece var olma hissine ver.
Zihnine eski düşünceler geldiğinde nazikçe bırak ve yeniden ana dön. Zamanla düşüncelerin sessizleştiği ve sadece olanın kaldığı bir boşluk hissedebilirsin. İşte bu boşluk yaratımın tohumlarının atıldığı yerdir. Bu durumda adım 2'de belirlediğin niyeti ve adım 3'te yoğunlaştığın yüksek duyguyu içinden yükselt. Kalbinden gelen sevgi veya minnettarlık dalgasının bir enerji alanı olarak bedeninden taştığını imgele. Bu enerjiyi niyetinin görüntüsüyle birleştirerek kuantum alana bıraktığında evreni harekete geçiren bir etki yaratmış olursun. Dispenza'nın sözleriyle, kuantum alan istediğimize değil kim olduğumuza yanıt verir. Meditasyonda olmak istediğin kişi olma alıştırması yaptığında, örneğin kendini zaten sağlığına kavuşmuş, zenginliğe ulaşmış, aşka kalbini açmış biri olarak hissettiğinde, kuantum alan buna kayıtsız kalmaz. Tıpkı bir mıknatıs gibi o titreşime uygun gerçekliği sana doğru çekmeye başlar. Bu adımda sabır ve pratik çok önemlidir. İlk meditasyon deneyimlerinde zihnin dağılabilir veya beklediğin mucizevi hisleri hemen yaşamayabilirsin. Ancak pes etme. Her pratikte biraz daha derine inecek, kendi sonsuzluğuna biraz daha yaklaşacaksın. Meditasyon sırasında ve sonrasında hissettiğin huzur, bütünlük ve bağlantı duygusu doğru yolda olduğunun işaretleridir. Düzenli meditasyon yaparak bilinçli yaratım kasını güçlendirmiş olacaksın. Kuantum alanla kurduğun bu bağ sayesinde artık dönüşüm sürecin sadece teoride kalmaz, deneyimlenmeye başlanır. Unutma, zihnin evrene açılan bir kapıdır ve meditasyon o kapıyı aralamanın anahtarlarından biridir. Adım 5. İnançla ve sabırla devam et. En kritik adımlardan biri dönüşüm yolculuğuna inançla bağlı kalmak ve sabrı elden bırakmamaktır. Yeni bir bilinç haline geçmek ve bunun hayatına yansımasını görmek bazen zaman alabilir. Bu süreçte eski alışkanlıklarının zaman zaman geri gelme çabasına, dış dünyada hemen sonuç görmemekten kaynaklı şüphelere karşı hazırlıklı ol. Önemli olan düştüğünde vazgeçmemek ve tekrar ayağa kalkmaktır. Dispenza, değişim sürecinde bedeninin ve bilinçaltının bazen son bir dirençle eskiye dönmeye çalışacağını, ancak bu zorlukların tam da dönüşümün eşiğinde olduğunun kanıtı olduğunu söyler. Eğer arada bir içsel mücadele yaşıyorsan veya acaba bir şey değişiyor mu diye endişe ediyorsan, müjde, doğru yoldasın. Dispenza'nın öğrencilerine verdiği şu motivasyonu kendine tekrarla. Zorlandığın her an aslında olması gerekeni yapıyorsun demektir. Düştüğün her sefer tekrar ayağa kalk. Vazgeçmezsen sonunda hedefine ulaştığını göreceksin. Gerçekten de dönüşüm bir yolculuktur ve her yolculukta iniş çıkışlar olabilir. Önemli olan rotanı, niyetini ve inancını koruyarak yola devam etmendir. Bu adımda günlük yaşamını da bir pratiğe çevirmen çok faydalı olacaktır. Sadece meditasyon anlarında değil, günün geri kalanında da yeni benliğinle uyumlu yaşamaya çalış. Dispenza, sabah meditasyonundan kalktığında kendini yeni hayatındaki yeni kişi olarak hissetmeye devam et. Kapıdan dışarı adım atarken bir bilge gibi yürü. Masana oturduğunda kendini şifacı olarak gör. Markette alışveriş yaparken sevgi dolu, ruhu zengin biri ol diye öğütler. Bu, pratikte şu anlama gelir. Gün içinde karşılaştığın durumlarda eski tepkilerini verme eğilimine girdiğinde durup nefes al ve yeni sen nasıl davranırdı onu uygula. Örneğin iş yerinde stresli bir durumda eski alışkanlıkla paniklemek yerine birkaç derin nefes alıp sükunetle, yeni benliğinin huzuruyla yaklaş.
Ya da trafik sıkıştığında öfkeye kapılmak yerine müzik açıp anın keyfini çıkaran yeni sen ol. Her an bir seçim fırsatıdır. Eski benliğinle mi tepki vereceksin, yoksa üzerinde çalıştığın yeni benliği mi güçlendireceksin? Küçük seçimler birikerek yeni kimliğini sağlamlaştıracaktır. Son olarak sabrını asla yitirme ve evrene güven. Tıpkı toprak altındaki bir tohumun filizlenmesi zaman alır ama sonunda mutlaka gün ışığına çıkar. Sen de içinde ektiğin niyet tohumunun büyüdüğüne inan. Dış dünyada hemen sonuçlar belirmese bile görünmeyen düzeyde muazzam değişimler yaşanıyor olabilir. Dispenza'nın 10 yılı aşkın araştırmaları, düzenli içsel çalışma yapan insanların bedenlerinde ölçülebilir büyük değişimler olduğunu doğruluyor. Beyin bağlantılarından kalp ritmine, gen ifadelerinden bağışıklık sistemine kadar bir dizi olumlu dönüşüm kaydedilmiş durumda. Yani her gün yaptığın çalışmalarla bir şeyler oluyor. Sabırlı ol. Çünkü değişim önce içeride filizlenir, sonra dışarıda meyve verir. Kendine olan inancını yüksek tut. Sen değiştikçe hayatın da adım adım senin niyetine göre şekillendiğini fark edeceksin. Bu 5 adımı hayatına istikrarlı bir şekilde uyguladığında, bir gün geriye dönüp baktığında bambaşka bir dünyada yaşıyor olduğunu göreceksin. Özetlemek gerekirse, farkındalık geliştirerek başla, sana hizmet etmeyen eski benliğini bırakıp yerine net bir niyet koy. O niyeti yüksek duygularla besle, meditasyonla evrene ilan et ve inançla yola devam et. Bu yolculukta küçük de olsa her ilerleme kutlanmaya değerdir. Kendine güven ve içsel gücünü hafife alma. Sen düşündüğünden çok daha güçlü bir yaratıcısın. Dispenza'nın dediği gibi, geleceğini en iyi şekilde tahmin etmenin yolu, onu sıfırdan bilinmeyenden yaratmaktır. İşte şimdi tam da bunu yapmaya başladın. Her gün, her adımda bu rehberi uygula ve kendi mucizeni inşa et. Unutma, içindeki potansiyel sınırsız ve büyük dönüşüm senin cesurca ilk adımını bekliyor. Bu yolculukta sevgi ve ışık seninle olsun. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna dokunmayı, benzer içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı ve aşağıya birkaç satırla en çok hangi adımın sende yankı uyandırdığını paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.